Osmanlı Devleti'nin en çok konuşulan, en çok tartışılan ve hakkında en fazla efsane üretilen padişahlarından biri şüphesiz 2. Abdülhamit'tir. Kimilerine göre Ulu Hakan, kimilerine göre Kızıl Sultan. Peki gerçekten kimdi? Nasıl bir dönem yaşadı? Osmanlı'yı ayakta mı tuttu yoksa gerilemenin sembolü mü oldu? Bu videoda 2. Abdülhamit'in hayatını, icraatlarını ve tartışmalı yönlerini tamamen tarihi kaynaklara dayalı olarak ele alacağız. 2. Abdülhamit 21 Eylül 1842'de İstanbul'da doğdu. Babası Osmanlı Padişahı 1. Abdülmecid, annesi ise Tiri Müjgan Kadın Efendidir. Annesini küçük yaşta kaybettiği için çocukluğu saray içinde fakat nispeten yalnız geçti. İyi bir eğitim aldı. Arapça ve Farsçanın yanında Fransızca öğrendi. Batı müziğine ilgi duydu. Marangozlukla uğraştı. Bu yönü onun pratik zekaya ve teknik konulara meraklı bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. 1876 yılı Osmanlı için kriz yılıydı. Önce amcası Abdülaziz tahttan indirildi. Ardından kısa süreli padişahlık yapan ağabeyi 5. Murat sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden alındı. Ve 31 Ağustos 1876'da 2. Abdülhamit tahta çıktı. Tahta çıktığında Osmanlı Devleti büyük bir borç krizi içindeydi. Balkanlarda isyanlar vardı. Avrupa devletleri Osmanlı'nın iç işlerine müdahale ediyordu. 2. Abdülhamit tahta çıktıktan kısa süre sonra 23 Aralık 1876'da Osmanlı tarihinin ilk anayasası olan Kanunu Esası ilan edildi. Böylece 1. Meşrutiyet dönemi başladı. Bu anayasa ile meclis açıldı ve Osmanlı tarihinde ilk kez halk temsilcileri yönetime katıldı. Ancak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi Osmanlı için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Savaşın ardından 2. Abdülhamit 1878'de meclisi süresiz kapattı. Böylece yaklaşık 30 yıl sürecek olan istibdat dönemi başladı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı için yıkıcı oldu. Savaş sonunda imzalanan Ayas-Stefanos Anlaşması, ardından Berlin Anlaşması ile Osmanlı büyük toprak kayıpları yaşadı. Balkanlardaki birçok bölge elden çıktı. Bu dönem Osmanlı'nın Avrupa'daki hakimiyetinin ciddi şekilde zayıfladığı bir süreçti. 2. Abdülhamit meclisi kapattıktan sonra yönetimi merkezileştirdi. Basına sansür uygulandı. Muhalif hareketler yakından takip edildi. Ancak bu dönem yalnızca baskıdan ibaret değildir. Aynı zamanda önemli reformlar yapılmıştır. Eğitim alanında yüzlerce yeni okul açıldı. Modern lise sistemi yaygınlaştırıldı. Mektebi hukuk ve çeşitli meslek okulları geliştirildi. Telgraf hatları Anadolu'ya kadar genişletildi ve demiryolu projeleri hız kazandı. 2. Abdülhamit'in en önemli projelerinden biri 1900 yılında yapımına başlanan Hicaz Demiryolu'dur. Bu demiryolu İstanbul'dan başlayıp Medine'ye kadar uzanıyordu. Amaç hem hac yolculuğunu kolaylaştırmak hem de Arap topraklarında Osmanlı otoritesini güçlendirmekti. Proje büyük ölçüde İslam dünyasından toplanan bağışlarla finanse edildi. 2. Abdülhamit halife unvanını aktif biçimde kullanarak dünya Müslümanlarını Osmanlı etrafında birleştirmeyi hedefledi. Bu politika Pan-İslamizm olarak bilinir. Özellikle İngiltere'nin sömürgelerindeki Müslüman halk üzerinde moral ve siyasi etki oluşturmayı amaçladı. Özellikle İngiltere'nin sömürgelerindeki Müslüman halk üzerinde moral ve siyasi etki oluşturmayı amaçladı. 1890'lı yıllarda Doğu Anadolu'da Ermeni isyanları yaşandı. Bu süreçte meydana gelen çatışmalar ve can kayıpları Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Bu olaylar nedeniyle bazı Batı kaynakları 2. Abdülhamit'e Kızıl Sultan lakabını verdi. Ancak Osmanlı arşivleri ve farklı tarihçilerin çalışmaları, olayların karşılıklı çatışmalar ve isyanlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. Konu hala tarihçiler arasında tartışmalıdır.
1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin baskısıyla ikinci meşrutiyet ilan edildi ve meclis yeniden açıldı. 1909'da yaşanan 31 Mart vakası sonrasında 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine kardeşi 5. Mehmet geçti. 2. Abdülhamit önce Selanik'e gönderildi. Ardından Balkan Savaşları sırasında İstanbul'a geri getirildi. 2. Abdülhamit 10 Şubat 1918'de İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etti. Osmanlı Devleti onun ölümünden sadece 4 yıl sonra 1922'de resmen sona erdi. 2. Abdülhamit ne yalnızca bir kahraman ne de yalnızca bir despot olarak tanımlanabilir. O, Osmanlı'nın en zor dönemlerinden birinde devleti ayakta tutmaya çalışan, güçlü istihbarat ağı kuran, merkeziyetçi bir hükümdardı. Onun dönemi reformlar, baskılar, diplomasi, savaşlar ve büyük siyasi kırılmalarla doludur. Bugün hala tartışılıyor olması, tarih sahnesindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösterir.